Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Bugün sizlere 4-2-3-1 Ağustos. Aslında ben bunu Eylül ayına özel tutmuştum ama çok fazla istek var. Kardeşlerimiz, yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz olsun, Türkiye'mizde yaşayan kardeşlerimiz olsun. Onlar için en ön aldım arkadaşlar. Taktiğe geçmeden önce kısa ve öz anlatacağım bu arada. Coin satışlarım devam ediyor. iOS'lar ve bakın Android'ler için değildir. iOS'lar ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için uygun fiyata coins satışım devam ediyor. Telegram'dan açıklamada linki var. Tıklayın, gelin kanalıma. Özelden yazın. Mutlaka bir fiyat alın. Karşılaştırın, gerek coins gerek oyuncu paketleri, indirimli kampanyalı fiyatları mutlaka sizlere özel fiyatlarla devam ederek satışlarım devam ediyor. Canlı cümle kurdum. Evet, şimdi gelelim taktiğimize. Hamza yazın reklam bittikten sonra hemen bir 4-2-3-1 şöyle aldım hemen 4-2-3-1'e. Bakın benim takımda bu da var ya, tam birebir uygun ha. Evet, 4-2-3-1'de dikkat etmemiz gerekenler, eğer bir sağ açık sol açık orta sahamız yoksa, sağ kanat sol kanattan bahsediyorum. Oyuncumuz yoksa buralara ofansif orta saha benim gibi yerleştirirsiniz. Bir tane ofansif orta saha mutlaka lazım. Olmazsa olmaz. Forvet'e en iyi forvetinizi koyun. Bakın bu sağ kanatlı forvet olur, sol kanat forvet olur ama en önemlisi en güçlü forvetiniz olmak zorunda. Onu koyarsanız daha fazla işlem yapar. Evet, iki yönlü orta sahanız varsa iki tane oyuncumuz şu ofansif orta sahaların bir tık gerisinde. İstiyorsanız bunu bir iki yönlü orta saha, bir tane de dos yapabilirsiniz. Verimi de güzel olur. Hiçbir sıkıntı yaşamadan maçlarınızı devam edersiniz. Evet, burayı anlattıktan sonra geldik bu baba yere. Tabii ki kaleyi görünce burada oynayacağız. Şöyle bir şey, şimdi burayı güzelce dinleyin. Sarı hakemde agresif, mavi yeşilde çok agresif, diğerlerinde normal oynayacağız. Buraya hakeme bir daha dönmeyeceğim. Mesela Gattar hakemde normal çıkacağım. Sakın dikkatli çıkmayın. Ben dikkatli çıkmanın bedelini çok ağır ödedim. Evet. Orta saha mutlaka defansa yardım ediyor bu taktikte. Geldik burada hemen şöyle 51-52 civarlarına. Geldik burada arkadaşlar. Bir tık bakın atak gibi görünebilir. 51-52 civarlarına ve 59'a da getirdim burada. Şöyle topa da hakim oluyoruz. Offside tuzağa bakın. Kontratak ve uzun top gelen. Yani 5-2-3, 5-4-1 ama kontra ve uzun top gelenleri offside aç, gerisinde kapat. Bu şekliyle. Hatta şöyle yapmanızı tavsiye ederim ben. Kontratak ve uzun topta mevkiler sabit. Forvet orta saha yardım etsin. Offside açın. Tamam mı? Kontratak ve uzun top gelen rakiplerde bunu. Diğerlerinde ise orta saha defansa yardım etsin. Forvetiniz ileride kalsın. Bu kadar. Sadece burada amacımız hem orta sahayı güçlendirmek hem de offside tuzağını defansı daha fazla oyuncu yığarak offside tuzağımızı mahvetmeyelim diye orta sahayı sabitliyoruz ve gayet dirençli bir taktik oluyor. Sadece dediğim gibi kontratak ve uzun toplar. Evet, baskımız dengeli 52, dengeli stilimiz 51 ve tempomuza hep topa hakim, hep yüksek hızla paslaşmaya alıştığım için zaten alan markajı, sakın adam markajı yapmıyoruz burada. Unutmayın burayı. Bunu kimlere karşı kullanırız arkadaşlar? Bakın ev sahibiyken 3 rank düşük olduğumuzdan tutun da 4 rank yüksek olduğumuza kadar bu şekliyle görüyorsunuz. Mesela illa 4-2-3, ben 4-3-3 oynarım ama ben inatla 4-3-3 oynayacağım, 4-2-3-1 oynayacağım diyen kardeşlerimiz varsa 5 rankın üzeriyseniz eğer burayı şöyle 6 birim ileri getiriyorsunuz, 58. Buraya arkadaşlar şöyle getirdin 66 ve tabii ki top bizde kalacak. Abartmaya da gerek yok. Bu şekilde de yine rakiplerinize karşı dediğim gibi neyde kullanıyorsun kardeşim? 5 rankın üzeriyken, ama ben burada 4-3-3'leri, 4-4-2'leri, 3-4-3'leri ön plana almanı tavsiye ederim. Çünkü bu taktik pek ofansife, bence çok fazla gol atmana sağlayacak bir taktik değil. Olmuyor da zaten. Ben de dedim belki sizin şansınıza bol gol atarsa, ona da bir şey demiyorum. Evet. Daha demin şöyle göstermiş olduğum gibi 52, 51. Arkadaşlar bunu evde deplasmanda 3 rank düşük olduğumuzdan 5 rank yüksek olduğumuza kadar yapabilirsiniz. Diğerini ise yine dediğim gibi 6 rank ve yükseğinde yapabilirsin.
Ama dediğim gibi 5 rankın üzeriyseniz evde deplasmanda 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3'lere yönelirseniz daha sizi motive eder arkadaşlar. Evet, 4-2-3-1 ile taktiğimiz bu şekilde. Mesela bak bu rakip 5-3-1-1 geliyor ve yaklaşık ben ondan bakın görmüş olduğunuz gibi 13 rank yükseğim, ne yapmam lazım? Bura tabii ki normal olacak. Bakın tamamen bu maçta forvet orta sahayı destekleyecek. Geldik burada 58'imizi yaptık abi. Burayı da 65-66 civarı yaptık. Burada bu offside tuzağımızı da yaptık. Eğer 4-2-3-1 oynayacaksam bu şekilde bu rakibe karşı kullanmalıyım. Ama ben 4-3-3 olduğum için tabii ki rakibe 4-3-3 çıkacağım arkadaşlar. 4-3-3 paslı olan kısmıyla kafa atıp geçeceğim. Olduğu kadar olmadığı kadar. Dediğim gibi altını çiziyorum. iOS'lar ve yurt dışında yaşayan kardeşlerim için uygun fiyata coin satışlarım devam ediyor. Dediğim gibi Telegram'a gel. TM'den fiyat al. Karşılaştır, işine gelecektir. Gelmese de yapacak bir şey yok. Dediğim gibi karşılıklı güven çok önemli. Hadi eyvallah.